Teşkilat dizisinde yeni bölümde neler olacak? Öncelikle Teşkilat dizisini sevenler aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmasın. Şimdi analize başlayalım. Teşkilat yeni bölümde Rutkay'ın Hilal ve Altay hakkındaki şüpheleri giderek büyürken, teşkilat yeni bir kaosun eşiğine geliyor. Bu durum yalnızca bir operasyonun değil, yıllardır inşa edilen güven bağlarının da sınandığı bir dönemi başlatıyor. Hilal ve Altay'ın düşeceği tuzak sadece bir görev hatası değil, derinlerdeki kişisel çatışmaların, gizlenen geçmişlerin ve yarım kalmış hesapların da yüzeye çıkmasına neden olacak. Özellikle Hilal'in soğukkanlılığı ve Altay'ın içsel çelişkileri onları hem profesyonel olarak hem de duygusal anlamda sarsacak. Bu kez karşılarında yalnızca düşmanlar değil, kendi vicdanları da duruyor. Dizdar'ın Bahar'ı kaçırması, Korkut'un hayatında yeni bir dönüm noktası yaratacak. Korkut her zamanki gibi mantığıyla değil, kalbiyle hareket etmek zorunda kalacak. Bahar'ın hayatı tehlikedeyken elindeki silahları teslim etmesi yalnızca bir takas değil, inandığı değerlerin sorgulandığı bir fedakarlık olacak. Korkut bu noktada hem bir savaşçının hem bir insanın en zorlu sınavını verecek. Çünkü bir yanda devletin güvenliği, diğer yanda sevdiği kadının hayatı var. Korkut'un vereceği karar sadece onun kaderini değil, tüm ekibin geleceğini de belirleyecek. Öte yandan Rutkay'ın el yazmasının bir kısmına ulaşması, görünenden çok daha derin bir sırrın kapısını aralıyor. Bu yazma, geçmişte saklanan karanlık bir planın anahtarı olabilir. Bu bilgi, teşkilat içindeki güç dengesini de değiştirecek. Artık sadece operasyonlar değil, bilginin gücü konuşulacak. Rutkay'ın amacı yalnızca düşmanlarını yenmek değil, tarihin gizlenmiş bir parçasını kontrol etmek olacak. Bu da Altay ve ekibini sadece bir savaşın değil, bir ideolojik mücadelenin ortasına sürükleyecek. Altay, Hilal'i kurtarmak için elinden geleni yaparken, içinde bastırdığı duygularla da yüzleşmek zorunda kalacak. Hilal'e duyduğu güven, bu tuzakta en büyük sınavını verecek. Çünkü artık birbirlerine güvenmek, sadece hayatta kalmak için değil, gerçeğe ulaşmak için de zorunlu hale geliyor. Bu olay, ikili arasında daha önce hiç olmadığı kadar güçlü bir bağ kuracak ama aynı zamanda yeni bir kırılmanın da temelini atacaktır. Hilal'in geçmişiyle ilgili gizli bir detayın ortaya çıkması, Altay'ın tüm planlarını alt üst edebilir. Teşkilatın bu döneminde artık her hamlenin bir bedeli var. Hiçbir adım sonuçsuz kalmıyor. Dizdar, Bahar ve Korkut üçgeninde yaşanacak gelişmeler, ekip içindeki güven zincirini daha da zorlayacak. Bahar kurtarılsa bile, bu olayın bıraktığı iz kolay kolay silinmeyecek. Çünkü bu kez düşmanlar sadece dışarıda değil, içeride de var. Herkesin bir sırrı, herkesin gizlediği bir niyeti var. Altay, Hilal, Korkut ve Bahar artık sadece bir operasyonun değil, birbirlerinin kaderinin de parçası. 152. bölümdeki gelişmelerin ardından gelecek bölüm, duygusal olarak çok daha yoğun bir atmosfere sahip olacak. Ekip içinde yaşanan kayıplar, yanlış anlaşılmalar ve gizli hesaplaşmalar izleyiciyi ekrana kilitleyecek. Altay, Hilal'i korurken, aynı zamanda Rutkay'ın planlarını bozmak için kendi yöntemlerini devreye sokacak. Ancak bu yöntem, devletin çizdiği sınırların ötesine geçebilir. Bu da Altay'ın hem görevini hem de bağlılığını sorgulamasına yol açacak. Hilal'in de kendi iç dünyasında yaşadığı çatışma, bu süreçte belirleyici bir hal alacak. Çünkü her ikisi de doğru olanı yapmaya çalışırken, doğru ile yanlış arasındaki çizginin ne kadar ince olduğunu fark edecekler. Bahar'ın kurtarılışından sonra Korkut'un içinde biriken öfke ve vicdan muhasebesi, yeni kararlar almasına neden olacak. Artık sadece bir asker değil, inandığı değerler uğruna her şeyi göze alan bir adam haline gelecek.
Bu da ekibin içindeki dengeleri yeniden şekillendirecek. Çünkü Korkut'un kendi adalet anlayışıyla devletin adalet çizgisi birbirine ters düşmeye başlayacak. Sonuç olarak teşkilat, yeni bölümüyle birlikte sadece aksiyonun değil, karakter derinliğinin de ön plana çıktığı bir döneme giriyor. Her karakterin geçmişiyle hesaplaştığı, geleceğini yeniden tanımladığı bir atmosferde, izleyici artık yalnızca bir casus hikayesi değil, insan ruhunun karanlıkla aydınlık arasında gidip geldiği bir destana tanık olacak. Bu yüzden gelecek bölümde hem duygusal hem stratejik anlamda fırtınalar kopacak. Her karakter kendi inancının bedelini ödemeye hazırlanacak. Hilal ve Altay'ın içine çekildiği bu yeni tuzak, artık sadece bir operasyonun değil, kişisel bir hesaplaşmanın başlangıcı gibi görünüyor. Rutkay'ın adım adım ilerleyen planı, hem teşkilatı hem de karakterlerin iç dünyasını derinden etkileyecek. Hilal'in zekası ve soğukkanlılığı her zamanki gibi ön planda olsa da, bu kez işler tahmin ettiği gibi gitmeyecek. Altay ise duygularıyla görev bilinci arasında sıkışmış durumda. Hilal'i korumak isterken, istemeden de olsa ekibin genel dengesini bozabilir. Bu durum, Altay'ın liderlik vasfını ve sadakatini yeniden sınayacak. Korkut'un yaşadığı ikilem ise hikayenin duygusal merkezini oluşturacak. Bahar'ı kurtarma isteğiyle görev arasındaki çizgi her zamankinden daha ince hale gelecek. Korkut'un vereceği karar sadece bir kadını değil, inandığı tüm değerleri temsil ediyor. Dizdar'ın bu noktada oynadığı oyun, teşkilatı bir kez daha köşeye sıkıştıracak. Yeni bölümde herkes kendi gerçeğiyle yüzleşmek zorunda kalacak. Hilal'in geçmişiyle ilgili bir detay ortaya çıkabilir ve bu, Altay'ı hiç beklemediği bir gerçekle baş başa bırakabilir. Aynı zamanda Rutkay'ın elindeki el yazmasının sırları, olayların seyrini tamamen değiştirebilir. Artık masada sadece düşmanlar değil, geçmişten kalan gölgeler de var. Teşkilatın önünde hem fiziksel hem psikolojik bir savaş duruyor ve bu savaşın kazananı olmaktan çok hayatta kalabileni önem taşıyacak. Evet arkadaşlar, analizin sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni analizlerde görüşmek üzere.